Evet, Kızikos Antik Kenti paylaşımlarımızın ikinci bölümündeyiz. Bu paylaşımımızda sizlere kentin çok önemli bir yapısı olan Hadrianus Tapınağı'ndan, devasa o sütun başlığından, kentin zeytin ağaçlarının arasında kalmış çok ilginç, kocaman bir yapısı olan amfiteyatrosundan ve tiyatrosundan detaylıca bahsedeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Sevgili takipçilerimiz, şimdi Kızikos Antik Kenti paylaşımlarımızın ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde sizlere kentin geldiğinizde görebileceğiniz en büyük yapısı olan tapınak, Hadrianus Tapınağı'ndan bahsedeceğiz. Amfiteyatrosundan ve tiyatrosundan bahsedeceğiz. Detaylı bilgiler vereceğiz. Şimdi ilk olarak Hadrianus Tapınağı olarak bilinen çok büyük bir tapınak. Önce onu anlatalım, onu söyleyelim sizlere. Detaylarına şimdi gireceğim. Tapınak uzun kenarında 15, kısa kenarında 8 sütunun olduğu dipteros planlı bir tapınak, büyük bir ihtimalle doğu-batı istikametinde konumlanmış, 7 galeri üzerinde duruyor. Aelius Aristides var antik çağ kaynaklarımızdan. Tapınak açılırken yaptığı konuşmada anıtsal bir bu tapınağın inşası için diyor, temin edilecek mermerin ancak bu bölgedeki Kızikosluların yardımı ile yapabileceğini belirtmiş. Böyle bir kaydı rastlıyoruz Aelius Aristides'ten. Korint düzeninde sütun başlıkları var. 2,5 metre ile antik çağın en büyük sütun başlıkları bunlar. Şimdi burada hemen geldiğinizde bir tabelası var zaten. Kızikos Antik Kenti diyor. Geldiğinizde işte sadece tapınakla karşılaşıyorsunuz. Eğer çok meraklıysanız amfiteyatroya giden o bölümde bizim burada göstereceğimiz şekilde kentin içerisinde yürüyüşler de yapabilirsiniz. Tabii zeytinlikler var. Bildiğiniz gerçekten zeytin ağaçlarının olduğu bir bölge. Tabii çok ilginç keşifler var. Ve dediğim gibi sadece tapınakla karşılaşıyorsunuz bu antik kentte. Diğer parçaların hepsi gizli kalmış. Hatta bazı biz burada konuştuğumuz insanlar 13 metre aşağıda bazı yerlerde kentin mozaik bölümlerinin ortaya çıktığını söylediler. Gerçekten çok ilginç, çünkü büyük bir deprem yaşamış. Bazı kaynaklara göre 7, bazı kaynaklara göre 8 şiddetinde bir deprem yaşadığı biliniyor. Kentin özellikle 1060'lı yıllarda 11. yüzyılda bir deprem yaşamış. Şimdi sütun tamburlarının bir kere çapları 2 metre civarı. Onu söyleyelim. Gerçekten çok büyük bir tapınak. Aristides milattan sonra 167 yılında kentin agorasında bir dediğim gibi konuşma yapıyor. Bu konuşmada ayrıca tapınağın alınlığında Hadrianus'a ithaf edildiğini belirten bir yazıttan da bahsediyor. Biz bu yüzden de tapınağın aslında herhalde daha önce bir Jüpiter'e veya işte Zeus'a, Jüpiter'li Zeus aynı, biliyorsunuz Roma mitolojisinde Jüpiter, antik Yunan'da Zeus, fakat daha sonra kültler de birleşiyor. Önce herhalde Jüpiter'e adanıyor. Daha sonra da İmparator Hadrianus döneminde Hadrianus adanıyor. Kraikus isimli bir araştırmacımız var. 1431'de buraya gelmiş ve 33 tane sütununun ayakta olduğunu söylüyor o dönemde. Fakat bundan 13 sene sonra geldiğinde hatta sellası da duruyormuş. Yani kült heykelinin olduğu o kapalı bölüm de duruyormuş tapınağın. Fakat 13 sene sonra 1444'te yine aynı araştırmacı buraya geldiğinde sütun ve duvarları görememiş. İşte bu 13 yıl içerisinde ne olduysa olmuş. Yani onun anlattığına göre, en azından Kraikus'un anlattıklarına göre maalesef tapınaktan günümüze bunlar kalabiliyor. Dediğimiz gibi Jüpiter'e adanıyor. 117 senesinde kentte bir deprem meydana geliyor ve İmparator Hadrianus da 124 senesinde buraya geliyor. Bu 117'deki depremde herhalde bu tapınak bir bölümü ya da tamamen yıkılıyor. Hadrianus buraya geldiğinde, bunun büyük gezileri var biliyorsunuz İmparator Hadrianus'un. O gezilerinden bir tanesinde buraya geldiğinde tapınak kendi yaptığı yardımlarla yeniden ayağa kaldırılıyor. Şimdi şu önemli bir şey. Tapınak 51 çarpı 107 metre boyutlarında. Şu an günümüzde yapılan çalışmalarda 51 çarpı 107 metre boyutlarında bir tapınak. Bu şekilde tapınak Efes Artemis Tapınağı 50 çarpı 105 ölçülerinde, yani kısa kenarı 105, kısa kenarı 50, uzun kenarı 105
metre. Didim Apollon Tapınağı, ki biliyorsunuz, oraya gidenler bilir ne kadar büyük bir tapınak. Uzun kenarı 105, kısa kenarı 50. Simirna Değirmentepe Tapınağı, bunun çok az bir bölümü ortada veya işte araştırılmış, şu an yerleşim yerinin altında. 100 çarpı 50 boyutlarında metre tabi bunlar. Tarsus Donuktaş Mabedi, ki ben oraya gittim, inanılmaz büyük bir tapınak. 106 metreye 50 çarpı 50 metre boyutlarında bir tapınak o da. Baalbek'te de Jüpiter Tapınağı var. 105 çarpı 50 metre boyutlarında. Bu şekilde bu saydığım tapınaklar dünyadaki en büyük tapınaklar ve şu halde de 51 çarpı 107 metre ölçüleriyle Kızikos Hadrianus Tapınağı bu tapınaklardan da büyük ve bu şekilde de ve büyük bir ihtimalle ülkemizde dünyanın en büyük Roma Tapınağı'na sahibiz aslında ve sütun başından da bahsedeceğim zaten. Yani böyle bir elimizde tıraşlanmamış elmas var. Yani tanıtamadığımız, işte ben burada tanıtmaya çalışıyorum. Yapabildiğimiz kadarıyla inşallah bir yerlere ulaşır ve güzel, değerli bir hale de gelir burası. Şimdi tapınak tam olarak hiçbir zaman bitirilememiş. Kazılardan bu anlaşılıyor. Çünkü kazılar sırasında tam işlenmiş parçalar bulunduğu halde yarı işlenmiş veya hiç işlenmemiş parçalar da bulunuyor. Sütun tamburları ve sütun kaideleri oturdukları alt bölümler 2 metre 10 santim çapında ve 2 metre, şimdi sütunların alt bölümleri 2 metre 10, yukarıya doğru biliyorsunuz sütunlar, antik çağ sütunları yukarı doğru çapları azalır. Yani bir sütun kesinlikle alt tarafta kalın, üst tarafta daha dar olmalıdır. Antik çağ sütunları kesinlikle böyledir. Bu da göz aslında illüzyonisiyle alakalıdır. Siz tapınağa baktığınızda, yapıya baktığınızda işte sütun neredeyse bu bir daha sonraki dönem işte zafer taklarında filan da bazen de sütun kullanırlar. Nerede görürseniz görün yapının daha göze büyük gözükmesi için özellikle yapılmış bir şeydir. Bunda da böyle zaten alt tarafları sütun tamburların 2 metre 10 santim çapındayken yukarı doğru 2 metre görülüyor. Bu haliyle sütunların boyutlarında Tarsus ve Baalbek Jüpiter tapınağıyla da eşdeğer bunlar. Tarsus'ta ben gerçekten gördüm ve burada bir fotoğrafını da veririm ben size. Tarsus'taki o Donuktaş Mabedi'nin bir sütununu ortaya en azından çıkartabilmişler. Ne kadar devasa. Bunun da sütun altlıkları büyük ihtimalle böyleydi. Tapınağın sütun başlıklarının altına denk gelen sütun tamburlarında amforalar işlenmişler. Bu özellik Hadrianus dönemine tarihleniyor ve çok benzerlerini nerede görüyoruz? Ayzanoy'daki, gitmediyseniz gitmenizi tavsiye ederim, Jüpiter Tapınağı'nda görüyoruz. O da Kütahya civarlarında, Çavdarhisar'da inanılmaz bir antik kent. Benim çok sevdiğim, hatta benim için en değerli kent. İlk kez oraya gitmiştim çünkü bir antik kent ilk kez Ayzanoy'da görmüştüm ben. O yüzden benim çok etkilendim ve gerçekten de bu görüyorsunuz amforaların işlendiğini burada da görüyorsunuz ve Ayzanoy'da de bunlar var. Hadrianus dönemi özelliği bu. Tapınağın günümüzde kalmış en etkileyici bölümü devasa bir sütun başlığı. İşte bu sütun başlığı kendisinden gerçekten söz etmeyi hak ediyor. Söz edilmeyi hak ediyor. 2,5 metre yükseklikte olan sütun başlığı 2 metre çapında bir tabanı var. Abaküs'ün bir kısmı Kalatos'a doğru kırılmış burada maalesef. Akantüs yaprakları burada çok dikkat çekiyorlar. Alt sıra akantüs yapraklarının her biri 5 yaprak ucu oluşturacak şekilde işlenmişler ve ikinci sıradaki yapraklara ise 4 yaprak ucu işlenmiş. Burada kaulis yapraklarının üstünden çıkan helixlerin oluşturduğu motifler de kaulis yapraklarının üzerine oturmuşlar. Gerçekten çok etkileyici, inanılmaz bir şey bu sütun başlığı. Yani özellikle bu sütun başlığı bence gerçekten korunmalı. Elimizde gerçekten böyle inanılmaz bir yapı var. Sütun başlığı. Yanına gittiğinizde bir fotoğraf çektirdiğinizde zaten bunu anlıyorsunuz. Sanat üstüne yapılmış burada. Bir an önce koruma altına alınmalı. Çünkü şimdi bu sayfanın takipçileri olsun, sizler olsun,
Etrafınızdaki insanlar iyi niyetli insanlar fakat kötü niyetli insanlar da var. Bu sütun başlığı, bu sanat üzerine yapılmış sütun başlığı maalesef ortada duruyor öyle. Ne olur ne olmaz. Bence buradan da sesleniyorum. Bunu Instagram'da da bir yayınını yapacağım ben bunun, zaten orada anlattım ben bunu. Orada da bahsedeceğim. Gerçekten korunmayı hak ediyor. Çünkü ne dedim? Dünyanın en büyük tapınağı bu. Ölçüleriyle birlikte ve şu anda da burada gördüğünüz dünyanın en büyük Roma dönemi tapınağının sütun başlığına sahibiz ve bu maalesef sütun başlığı ortada öylesine duruyor. Tabii burada şimdi bir kazı falan yapılıyor. Orada bir kazı evi yapılmaya başlanmış. En son gittiğimde gördüm. Çok sevindirici bir şey ve büyük bir ihtimalle orada korunacak bu sütun başlığı. Fakat halen inşaat halinde, inşallah güzel günleri görecek bu sütun başlığı. Ayrıca sütun başlığının Lesbos ve İyon kimatyonları ile işlenmiş, abaküsüne abaküs çiçeği işlenmiş. Bu da gerçekten çok güzel. Yapılan çalışmalarda tapınağın parçalarında mavi, kırmızı ve altın yaldızlı boya kalıntıları bulunmuş. Şimdi bu çok ilginç. Şimdi bizim takipçilerimiz çoğunlukla biliyorlardır. Ben yine de söyleyeyim yeni takipçilerimiz için. Antik çağda bu gördüğünüz tapınaklar, heykeller, hani Helenistik olsun, Roma dönemi olsun, bunların hiçbiri böyle bizim gördüğümüz gibi beyaz veya işte görebileceğiniz mermer renginde değillerdi. Bunlar hep boyalıydılar. Gerçekten boyalıydılar. Bunlar gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Belki burada bir fotoğraf bulurum ben, bir çizim veya bir resim bulurum, ben size gösteririm. Ve tapınak demek ki o zaman mavi, kırmızı ve altın yaldızlı boyalarla boyanmış. Gözünüzün önüne getirdiğinizde gerçekten çok ilginç, bu altın yaldızlı boyaların böylese devasa bir tapınakta olması gerçekten etkileyici. Tapınağın etrafında yapılan çalışmalarda tapınağın içerisinde olduğu Temenos'un zemini de ortaya çıkarılmış. Burada bir video da vereceğim ben size. Büyük bir Temenos'un, yani kutsal alanında içerisinde olması lazım zaten böyle devasa bir tapınağın. Yani bunun etrafında çok büyük bir avlu vardı ve insanlar o avluya gelebiliyorlardı. Orada sunak olması lazım bunun önünde bir tane. Ben onun izlerini görmedim. Ancak o sunakta tabii işte kurbanınızı kesip gidiyordunuz. Asla tapınağın içine giremiyordunuz. Zaten Hristiyanlık bundan çok kazandı. Hristiyanlık çağına girildiğinde Hristiyanlık, çünkü kilisenin içerisine girebilirsiniz dediler ve insanlar, o pagan olan insanlar, antik çağ insanları tapınağa asla gelemiyorlardı. Dışarıda kurban kesip gidiyorlardı. İşte Tanrı'nın evi içeride, Tanrı yaşıyor filan, öyle düşünüyorlar. Ancak giremiyorlardı. Fakat Hristiyanlık Tanrı'nın evine girebilirsiniz, kilisenin içine girebilirsiniz dediğinde Hristiyanlık buradan çok insan kazanmış oldu. Fakat kiliselerin içinde de hala girilmez bir bölüm kaldı tabii ki. Tıpkı tapınaklardaki işte sella bölümü olduğu gibi. Şimdi kentin daha ilginç bir yapısına geliyoruz. Bu da çok enteresan. Amfiteyatro var. Zaten Kızikos'u belki de tanıtan yapı bu. Çünkü gerçekten yok. Anadolu'da 4 tane var amfiteyatro ve bu iyi korunmuş diyebiliriz. Yani mesela Anavarza Tiyatrosu'nun amfiteyatrosunun sadece temelleri duruyor. Mastaura toprak altında. Bergama Amfiteyatrosu'ndan yine bunun gibi bazı yapılar görebiliyorsunuz. Yani Türkiye'de 4 tane amfiteyatro var. Dediğim gibi Anavarza Adana'da, Mastaura ve Bergama. İşte bir tane dördüncü de burası Kızikos, Bandırma, Erdek civarlarına. Şimdi 180 çarpı 155 metre ölçülerinde bir amfiteyatro bu. Çünkü oval bir yapı. Amfiteyatrolar böyle olur zaten, oval yapılardır. Kolezyum, burada bir örneğini veririz zaten. Bunların en bilinen yapısı nedir? Kolezyumdur. Gladyatör dövüşlerin, vahşi hayvan dövüşlerinin yapıldığı yerdir. Tiyatrolardan farklı olarak. Amfi kelimesi de buradan gelir. Amfora, amfi, amfibik, işte çift taraflı demektir aslında. Çift amaçlı anlamına gelir zaten. Amfiteyatro da buradan geliyor. 2 tane tiyatronun aslında ucuca verip birleştirilmiş halidir amfiteyatro ve burada da biz amfiteyatroda gladyatör dövüşlerinin yanında deniz savaşlarının yapıldığını da biliyoruz. Ondan da hemen şimdi bahsedeceğim sizlere. Topografyadan dolayı doğu ve batı tarafındaki oturma sıraları yamaca yaslanmış bu amfiteyatronun. Güney ve kuzey yöndeki oturma sıraları ise güçlü ayakların üzerinde duran tonozlara oturtulmuşlar. Bugün görülebilenler yaklaşık 2,5 metre uzunluktaki bu tonoz ayakları, şu anda gördüğünüz onlar zaten. 2 tonoz ayağı arasında 7,5 metre var. Tonozların dış yüzlerinin hafif bombeli
granit bloklarla kaplandığı görülüyor burada. Charles Texier 19. yüzyılda buraya geldiğinde 32 tane vomitorium görmüş. Yani o dönemde demek daha fazla şey vardı. Ayakta duran tonozdan bahsediyor burada. Günümüzde biz işte bunlardan birkaç tane, şu an 2 tane görüyorsunuz ama yakında gittiğinizde birkaç tane daha kalıntı var burada. Yani yanına gitmeye değer gerçekten. Burada uzun yürüyüşler ben yaptım. Gittik yanına da. Birkaç kere gittim ben hatta burada. Gitmeye değiyor. İlginç bir yapı gerçekten, yani Anadolu'nun ne kadar aslında kültür mirasımız açısından değerli olduğunu bize burada gösteriyor. Değerini bilebiliyor muyuz? İnşallah bileceğiz. Ben o günleri göreceğimize inanıyorum gerçekten. Bu yapıların ortaya çıkarılacağı, tanıtımının yapılacağı. Şimdi etrafı zeytin ağaçlarıyla zaten çevrelenmiş durumda. Oturma basamaklarından 3 tanesi bulunmuş. Şanslıyız gerçekten. Yapı dere yatağında deniz savaşları yapılmış tabii şimdi. Şimdi deniz savaşları ve dere yatağı ilginç bir bağdaşma oldu. Amfiteyatroları Romalılar yapabiliyorlarsa özellikle dere yataklarını yapıyorlar. Çünkü amfiteyatrolarda az önce söyledim, gladyatör ve vahşi hayvan dövüşleri yapılıyor ama bir şey daha yapılıyor. Romalılar şunu çok seviyorlar. Yani yaşayan insanlara Roma ordularının uzak coğrafyalarda nasıl savaştığını göstermek istiyorlar. Aslında burada bir simülasyon var ve vergi veren insanlar, devlete, Roma İmparatorluğu'nda vergi veren insanlar nasıl korunduklarını da burada görmüş oluyorlar. Aslında böyle bir propaganda bunlar aslında ve deniz savaşlarını da Romalılar işte uzak coğrafyalarda, denizlerde de savaşıyorlar. Deniz savaşları da oluyor. Bunların nasıl yapıldığını insanlara göstermek için amfiteyatroları özellikle nehirlerin olduğu topografyaların üzerine kuruyorlar ki gerektiğinde o nehirin suyunu amfiteyatronun zeminine getiriyorlar. Daha sonra kapakları kapatıp başka bir yerden suyu verdiklerinde amfiteyatronun avlusu diyeyim ben size, orta bölümü suyla doluyor. Suyla dolunca da buraya gemileri koyuyorlar. Tabii çok büyük gemiler değil bunlar. Fakat izleyen insanları ve günümüz bakış açısıyla o dönemin insanların bakış açısını düşünün. Yani günümüzde bile böyle bir şov göremezsiniz. Fakat antik çağ insanları içeri giriyorlardı ve aşağıda suların içerisinde 2 tane gerçekten de o dönem için etkileyici 2 geminin üzerinde askerlerin savaştığını görüyorlardı. Ne kadar etkileyici, insan gözünün önüne getirdiğinde bunu anlayabiliyor. Ve amfiteyatronun 200 metre yakınında bulunan masif antik duvar parçaları da suyun aslında oyunlar sırasında yönünün değiştirilmesi için yapılmış olmalılar. Bu da anlaşılıyor. Çünkü suyu şimdi siz burada getireceksiniz. Devamlı amfiteyatronun altından. Burada zaten ben gittiğimde hafif bir şırıltı duyuyorsunuz. O nehir hala oradan akıyordu. Ve bunu duyuyorsunuz. O nehir tabii devamlı su taşıyor alt tarafta. Amfiteyatronun altında bir yerden geçiyor. Bunlar bir kanalda tam olarak amfiteyatronun zeminine bunu veriyorlar. Tabii nehir durmuyor. Ne yapacaksınız? O suyu bir yerden tahliye etmeniz lazım. Yani bu tahliye edildiği kanalın da yapıları bulunmuş bu 200 metre yakınında amfiteyatronun ve böylece gerçekten Kizikos Amfiteyatrosu'nda deniz savaşları yapıldığının da altı çizilmiş oluyor. Önemli bir gösterge bu bize. Şimdi Marcus Antonius'un Octavianus ile yaptığı bir savaş var biliyorsunuz. Actium Deniz Savaşı. Bunlar yine güç odakları. Roma'da bu taht kavgası olaylar hiç bitmez zaten. Ülkeye işte isyan çıkaracağım, ben tahta geçeceğim olayları. Octavianus'la savaşmadan önce Marcus Antonius'un burada Kizikos Amfiteyatrosu'nda gösteri yapacak gladyatörlere antrenman yaptırdığına dair bazı kayıtlar var. Bu antrenmanı nerede yaptırdığı bilinmiyor fakat yani bu amfiteyatronun civarında bir yerde de olmuş olabilir. Bizzat amfiteyatroda da yaptırmış olabilir. Böyle bir kayıt da var. Bundan da size bahsetmek istedik. Şimdi nereye geliyoruz? Kizikos kentinin diğer önemli yapısı olan tiyatroya geliyoruz. Kentin Akropolis'inin güneydoğusunda kuzeye doğru yükselen yamaçlara inşa edilmiş bir tiyatrosu var. Helenistik dönemde inşa edilmiş olmalı bu yapı. Çünkü yamaca yaslanmış. Helenistik çağda tiyatroları yamaca yaslıyorlar. Roma bunu yapmıyor. Roma'nın buna ihtiyacı yok. Roma'da öyle bir mühendislik var ki düz bir araziye tonozları üst üste koyup bir tiyatro inşa edebiliyorlar. Nitekim bunun
en güzel örneğini biz nerede görüyoruz? İznik tiyatrosunda görüyoruz. Side tiyatrosunda da biz bunu görüyoruz. Düz bir zemine bunu yapıyorlar. Ayrıca Kolezyum'da, Roma'da Kolezyum'da bunu görüyorsunuz. Dümdüz bir araziye tonozları koyup devasa yapı inşa edebiliyorlar. Helenistik çağ tabii bunu o kadar yapamıyor. Roma mühendisliği onlarda olmadığı için onlar da ne yapıyorlar? Bir yamaç buluyorlar ve yamaca oturma sıralarına dayayıp yamaçtan yararlanıp tiyatro inşa ediyorlar. O yüzden yamaca yaslandığı için büyük bir ihtimalle bu bir Helenistik çağ tiyatrosu. 145 metre kaveası var çapı. Orkestra çapı da 55 metre bunun. Kavea'nın çevre duvarları sahne binasından Hadrianus dönemine ait birkaç parça bezeme burada görülebiliyor. Yani Hadrianus döneminde anlaşılan Helenistik dönemde yapılmış ama Hadrianus döneminde de bu bir modernizasyon, en azından öyle söyleyeyim size, renovasyon mu derdini artık böyle bir şey de geçiriyor. 19. yüzyılda buraya gelen Charles Texier var. Allah'tan adam gelmiş de burada bir şeyler görmüş, bize de bunları anlatıyor. Charles Texier tiyatroyu görmüş, tahrip olmuş olduğunu ve 2-3 tane oturma sırasının zorlukla görülebildiğini anlatıyor bize burada Charles Texier. Yapılan çalışmalarda da 120 santim uzunluğunda bir oturma sırası gerçekten bulunmuş. O konuda da şanslıyız. Burada ben yakınına da gittim, bir video çektim sizlere. Onu da göstereceğim. Tamamen çalılık bitki var her yerinde. Çalışmalar 2 veya 3 katlı bir tiyatro olabileceğini düşündürtüyor. Büyük bir ihtimal 2 katlı ama 3 katlı da olabilir mi? Olabilir de olur. Çünkü Kızikos gerçekten büyük bir kent. Gittiğinizde anlayabiliyorsunuz büyüklüğünü. Çünkü bu Efes'te Bergama ile ben karşılaştırdığımda yürüdüğünüz arazi olarak bu kentlerle eşdeğer bir kent ve yaşadığı dönemde de zaten bundan bahsediliyor. Kentin zenginliğinden çok bahsediliyor. Burada basılan paralar filan Rusya'da bulunmuş. Bu kadar zengin bir kent. Yani bu Kızikos'un bastığı sikkeler Rusya'da filan da bulunmuş. Ticaretin ne kadar geniş bir çerçevede olduğu buradan anlaşılıyor. Orkestra kısmında da Antoninler ve Hadrianus dönemine tarihlenen bazı mimari parçalar bulunmuş burada, küçük de olsa. O nedenle yapının işte Helenistik dönemde inşa edilip daha sonra Roma çağında yeniden inşa gördüğü düşünülüyor. Şimdi sizlere burada 3 tane en önemli yapısından, tapınaktan, amfiteyatrosundan ve tiyatrosundan bahsettik kentin. Neler kaldı? Gelecek bölümümüzün en azından reklamını yapalım sizlere. Kentin surları kaldı. Kentin limanları kaldı. Bitmiyor bir kent. Ya bu kent Kızikos, ben çok sevdim burayı. Bir gizem var kentte. Yani gittiğinizde bir ağacın altından bile bir şeyler çıkabiliyor. Nitekim güzel bir yayını yaptık. Çok da beğeni aldı. Aslında buranın oturduğu yer bir Kapıdağ Yarımadası'nın büyük bir ihtimalle antik çağda ada olduğunu elimizden geldiğince kanıtlayabildik ve bu zaten ben burada isimlerini de vereceğim, bu bilgileri aldığımız hocalarımızın. Atatürk Üniversitesi'nden genelde çalışılmış. Nurettin Koçan hocamız filan var. Onların ben tam detaylı künyesini de bu videoda sık sık onları paylaşacağım. Okuyabilirsiniz, internette de bunların dokümanları, tezleri filan var. Oradan da yararlandık. Onlarla birlikte kenti biz tanıtmaya çalışacağız. Buraya insanların gelmesini istiyoruz ve dediğim gibi en başta da bu sütun başlığı benim çok kafama takılıyor. Gerçekten dünyanın en büyük tapınağına ve en büyük sütun başlığına sahibiz ve bunu bir an önce korumamız lazım. Elimizde çok önemli bir kültürel miras var. Kızikos Antik Kenti'nden yayınlarımız devam edecek. Görüşmek üzere.